İslamiyet'in getirdikleri. Cahiliyet zamanında Araplar haksız yere kan dökmek ve yoksulluk bahanesiyle kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek gibi insanlığa yakışmayan fena huylardan sakınmazlardı. Hırsızlık ve zina gibi çirkin işlerden çekinmezlerdi. İslam dininde bu gibi kötü huylar ve çirkin işler yasaklandı. Halka üstün ve beğenilen huylar ve faydalı işler yapmaları emredildi. Ve bu yolda öğütler verildi. Akıl ve insafı olanlar Hz. Peygamber'in mucizelerini ve İslam dininin güzelliklerini görüp iman ettiler. Kabile ve aşiretlerin ileri gelenlerinden çoğu dillerini çok iyi bilip çok düzgün ve güzel konuşan şair ruhlu kimseler olduklarından Kur'an'ın edebiyat bakımından son derece yüksek ve erişilmezliğine bakarak insan sözü olamayacağını anladılar. Fakat kavim ve kabilelerine hükmetmeye alışmış olduklarından bulundukları mevkileri ellerinden çıkarmamak için halkı eski sapık inançlarda tutmakta direndiler. Hele Kureyşlilerin başları olan kişiler kendi içlerinde yetişip büyümüş olan şanlı peygambere halktan birileri gibi onlarla beraber uymaktan utanıyorlardı. Hatta bazıları apaçık bir mucize olan Kur'an'ın yüksek ve asla erişilmez edebi yönüne diyecek bir söz bulamayarak bu Kur'an Mekkeoğullarından Velid bin Mughire ve Taif şehrinin beyi olan Mesud Sakafioğlu Urve gibi büyük bir adama inseydi, dediler. Bak şu sapık düşüncelere ki kendi aralarında mal ve itibarca büyük bildiklerini gerçekten büyük sanırlar ve peygamberlik makamını onlardan beğendiklerine verilmesini isterlerdi. Halbuki büyük sandıkları adamlardan Velid bin Mughire gibi bazıları çok geçmeden Mekke'de öldü. Birçoğu da Bedir'de öldürüldü. Bu yüzden Mekke reisliği Ebu Sufyan'da karar kıldı. Mesud Sakafioğlu Urve gerçi daha sağdı. Taif'te hüküm sürüyordu. Fakat kardeşinin oğlu olan Şube Sakafioğlu Muhire, Malikoğullarından Lat adındaki Putevi'nin hizmetçisi olan 13 kişiyi öldürmüştü. Bundan dolayı Malikoğullarıyla Muhire'nin kabilesi arasına büyük düşmanlık girmişti. Urve tedbirli ve hatırı sayılır bir adamdı. Bu 13 kişinin diyetlerini verdi ve iki tarafı birbiriyle barıştırdı. Mughire ise Hendek Muharebesi'nden sonra Medine'ye geldi ve İslam'la şereflendi. Mughire çok hazır cevap, cin fikirli ve amcası gibi şan, şöhret sahibi bir adamdı. Bunun için onun imana gelmesi Müslümanları sevindirdi. Müşriklerin ise gücüne gitti. Kureyş reislerinden ölenlerin yerlerine geçen İkreme bin Ebi Cehil ve Ümeyye oğlu Safvan gibi yeni reisler de babalarının yolunda direnmekteyseler de pek o kadar halkın fikirlerine karşı duramıyorlardı. Fakat Resul-i Ekrem'le harp ettiklerinden onlara uyan halk tabakasının çoğu Müslümanlarla kaynaşamadıklarından İslam dininin güzelliklerini bilemiyorlardı. Diğer kabile ve aşiretler de Kureyş'le Müslümanlar arasındaki muharebelerin sonunu bekliyorlardı. Bununla beraber bir vesileyle İslam dininin güzelliklerini öğrenenler ve özellikle Resul-i Ekrem'in kutlu yüzünü görenler yavaş yavaş imana geliyorlardı. Çünkü Hz. Peygamber'in yüzü herkesten çok güzel ve ahlakı tamdı. Bütün azası tam ve birbirine uygun ve seçkin bir halde, bütün vasıfları ise ölçülü ve en güzel bir şekildeydi. Yüzünde nur ve güzellik, sözünde akıcılık ve hoşa gidicilik vardı. Dilinde en güzel ifade kolaylığı ve dil açıklığı, anlatışında son derece yüksek bir işleyiş vardı ki, her tabakadan insan kendi anlayışı kadar söylenenden mutlaka hissesini alırdı. Asla boş söz söylemezdi. Her sözü hikmet ve nasihatti. Herkesin akıl, anlayış ve kavrayışına göre söz söylerdi. Güler yüzlü, tatlı sözlüydü. Ev halkına ve hizmetçilerine ve ashabına en güzel şekilde davrandığı gibi diğer halka da yumuşaklık ve iyilikle muamele ederdi. Yumuşak ve alçak gönüllü ve bütün olgunlukları kendisinde toplamıştı. Bununla beraber ağırbaşlı ve heybetli yani gösterişliydi. Kutlu meclisine girenler faydalanırlar ve ferahlanırlardı. Onu bilmeyen biri ansızın görse kendisini saygıyla karışık bir korku alırdı. Kısacası bütün güzel huylar ve seçkin vasıfların hepsi tam manasıyla onda vardı. Benzeri yaratılmamış kutlu ve mutlu bir insandı.
Bu hale göre Kureyş'le bir barış yapılıp da iki taraf halkı birbiriyle serbestçe görüşebilseler, bütün müşrikler İslam dininin güzelliklerini ve Resul-i Ekrem'in mucizelerini görüp öğrenebilirlerdi. Böylece her tarafta İslam dinine umumi bir meyil uyanacağı ve kısa zamanda İslam dininin taraf taraf yayılacağı açıktı. Kısacası İslam dininin Arabistan'da kolaylıkla yayılması için bir barışa ihtiyaç vardı. Hudeybiye Barışı. Resul-i Ekrem hicretin 6. senesinin Zilkade ayının başlarında 1500 kadar ashabıyla Medine'den çıkıp Mekke'ye gitti. Muhterem hanımlarından Ümmü Seleme'yi de beraber götürdü. Niyetleri muharebe olmayıp sırf umre yani say ve tavaf ile Kabe'yi ziyaretten ibaret olduğuna delil olmak üzere her türlü silahlarını yanlarına aldırmayıp sadece ashabına yolcu silahı sayılan birer kılıç taktırdı ve Medinelilerin ihrama girme yeri olan Zülhüleyfe adındaki yere varınca ihrama girdi ve 70 kadar kurbanlık develere nişan vurdu. Bakarsın Kureyşliler engellemek için muharebeye kalkışırlar diye Gıfar, Muzeyne ve Cüheyne gibi Medine etrafında bulunan Bedevi kabileleri de birlikte hac etmek üzere davet buyurdu. Bu Arap kabileleri ise Peygamber evvelce kendisini Medine'de kuşatan Kureyşliler içine gidiyor, kendisini tehlikeye atıyor, artık geri gelme ihtimali yoktur diye birlikte gitmekten çekindiler. Akılları sıra ev işlerine bakacak kimseleri olmadığını bahane ederek özür dilediler. Resul-i Ekrem, Kureyş'in durumunu öğrenmek için Mekke tarafına casus göndermişti. Usfan denen yere varılınca o casus dönüp geldi. Kureyş taifesi Resul-i Ekrem'in Medine'den çıktığını haber aldıkları gibi toplanmış ve bazı Arap kabilelerini toplayarak harbe hazırlanmış oldukları ve 200 atlıyla Halid bin Velid'i ileriye göndermiş olmalarıyla onun da Gamim denen yerde beklemekte olduğu haberini getirdi. Bu haberler üzerine Usfan'dan ileri hareket olunduğunda Hz. Peygamber sağ tarafı tutunuz emrini verdi. Bu sebepten ordu yolun sağ tarafına meylederek sarp bir yokuşa vurdu. Halid bin Velid onları uzaktan görünce hemen dönüp Kureyş'in yanına gidip durumu bildirdi. İslam ordusu öyle bir tepeye ulaştı ki oradan aşıldığı takdirde Kureyş'in Mekke dışında Hudeybiye denen yerde ordu kurdukları yere iniliyordu. Allah'ın hikmetiyle orada Resul-i Ekrem'in bindiği Kusva adındaki deve çöktü. Ashab deveyi hayladılar. Kalkmadı, serkeş hayvan gibi inat edip durdu. Kusva durdu dediler. Resul-i Ekrem hayır durmadı ve böyle durmak huyu yoktur. Fakat fili Mekke'ye girmekten alıkoyan onu da durdurdu. Yani Yüce Allah fil ordusunu Mekke'ye girmekten alıkoyduğu gibi bize de bu hal ile girmeye izin vermedi dedi. Çünkü doğru Kureyş üzerine varılsa mutlaka muharebe etmek lazım geliyordu. Halbuki Medine etrafındaki kabileler beraber gelmediğinden Müslüman hacıların sayısı 1500 kadar oldukları halde üstelik sırf hac niyetiyle geldiklerinden harp hazırlıkları tam değildi. Mekkelilerse onlara göre fazlaydılar. Mekke yakınlarındaki kabileleri de toplamışlardı. Hatta yukarıda adı geçen Mesud Sakafi, oğlu Urve ve çöl Arapları içinde güzel harp etmekle bilinen Ehabiş kabilesi reisi Huleys'le beraberdi. İslam ordusu kalpleri bir, hedefleri bir olarak tam bir disiplin altında bulunuyordu. Kureyş ordusuysa İslam ordusuna göre başıbozuk bir topluluktu. Bu durumda Müslümanların Allah'ın yardımıyla zafer kazanacağı umuluyorsa da bu şekilde her iki taraftan birçok kişi ölecek, Mekke'ye harp ede ede girilerek Kabe'ye ister istemez bir çeşit saygısızlık yapılmış olurdu. Bu ise Allah'ın isteğine aykırıydı. Bir de Mekke'de İslam'ını açıklamayarak canı gibi imanı da içinde gizli olan birçok zayıf Müslümanlar vardı. Bu kargaşalıkta onlar da bilinmeyerek ayaklar altında kalırdı. Kaldı ki daha imana gelmemiş olan Kureyş büyüklerinden çoklarının çok geçmeden imana gelip de İslam'a büyük hizmetler etmeleri ve nice hayırlı evlat yetiştirmelerini Allah takdir etmiş olabilirdi. Nitekim devenin böyle adet dışı olarak Allah tarafından çöküvermesi bu gibi inceliklere bir işaretten başka bir şey değildi. Ashab deveyi kaldırıp yürütmek istediklerinde
yerinden kımıldamamışken, sonra Resul-i Ekrem kendisi yürütmek isteyince kalkıp yürüyüverdi. Fakat doğru yolla gitmeyip bir tarafa saparak Hudeybiye'nin sonunda suyu çekilmiş bir kuyu başına indi. Halk da gelip etrafına kondu. Sahabiler orada susuzluktan şikayet edince Resul-i Ekrem ok torbasından bir ok çıkardı ve onu o kuyu içine bıraktırdı. Kuyudan o kadar su kaynadı ki bütün ordu halkı doyuncaya kadar içti. Abdest aldı ve hayvanlarını suladı. Resul-i Ekrem muharebe niyetinde olmadığını bildirmek için Ümeyye Huzayi oğlu Hiraş'ı Kureyş'e gönderdi. Kureyş ise Hiraş'ı öldürmek için üzerine saldırdılar. Bereket versin ki Habiş Arapları araya girip onu kurtardılar. O da hemen dönüp olup biteni Resul-i Ekrem'e bildirdi. Resul-i Ekrem muharebe niyetinde olmadığını Kureyş reislerine güzelce anlatmak üzere Hazreti Ömer'i göndermek istedi. Fakat Hazreti Ömer, Kureyş reisleri benim onlara ne derece kızdığımı biliyorlar. Korkarım ki bana bir suikast ederler. Mekke'de aşiretim de yok ki beni korusunlar. Ama Affanoğlu Osman gitse daha uygundur. Çünkü onun Mekke'de aşiret ve akrabası çoktur. Can korkusu yoktur, dedi. Gerçekten Mekke, Kureyşlilerin reisi olan Ebu Sufyan'ın babası Abdümenaf oğlu Abdişems oğlu Ümeyye oğlu Harp idi. Hazreti Osman'ın babası olan Affan'ın babası da Abdişems oğlu Ümeyye oğlu Ebul As olduğundan Mekke büyüklerinden olan Ümeyye oğulları hep kendisinin amca çocuklarıydı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, Ebu Süfyan ve diğer Kureyşlilerle görüşüp de peygamberin maksadının sırf Allah'ın evini tavaf ve ziyaret olduğunu onlara bildirmek ve Mekkeli Kureyşliler içinde gizli Müslüman olanlarla görüşüp de onlara da teselli vermek üzere Hazreti Osman'ı gönderdi. Kureyş reisleri onu sevinçle karşıladılar ve Kabe'yi tavaf et diye teklif ettiler. Hazreti Osman ise Resul-i Ekrem tavaf etmedikçe ben edemem deyince Kureyş reisleri alınmışlar ve onu tevkif ederek göz hapsine almışlardı. O sırada Huza kabilesi reisi olan Verka oğlu Budeyl, kendi kavminden bir takım adamlarla Müslümanların yanına geldi. Huza kabilesi Tihami kabilelerinden olup cahiliyet zamanında bir husustan dolayı Haşimoğullarıyla bir anlaşma yapmışlardı. İslam'ın çıkışından sonra da verdikleri sözü unutmadılar ve Resul-i Ekrem tarafını tutmaktan geri durmadılar. Bundan dolayı Huza kabilesi daha İslam'la şereflenmedikleri halde Resul-i Ekrem'le Kureyş'in iç yüzüne dair gizlice haberleşirlerdi. Hudeyl'in bu seferki gelişi de iyilik içindi. Hazreti Peygamber'in yanına girerek Kureyşlileri gördüm. Hudeybiye'nin sulu yerlerine konmuşlar ve hazırlıklı bulunmuşlar. Geri dönmek niyetinde değiller. Size engel olmaya kalksalar gerektir, diye haber verdi. Resul-i Ekrem ona da biz kimseyle savaş için gelmedik. Ancak umre yani say ve tavaf için geldik. Kureyşliler evvelki muharebelerle zayıf düştü. Harp etmeye kuvvetleri kalmadı. Fakat isterlerse onlarla bir anlaşma yaparım. Sonra benim şeriatimin yayılmasında isterlerse onlar da başkaları gibi İslam'a girip yardımcı olabilirler. Yok, eğer bundan kaçınırlarsa bu durumda ben onlarla yalnız kalıncaya kadar çarpışırım. Artık Yüce Allah'ın takdiri neyse o olur, dedi. Bu değil, öyleyse varayım, bunu Kureyş'e haber vereyim diyerek izin alıp Kureyş ordusuna gitti. Kureyş reisleriyle görüşüp onun yanından geliyorum. Bir şey söylediğini işittim. İsterseniz size söyleyeyim deyince İkrime bin Ebi Cihil ve As oğlu Hakem gibi bazı akılsızlar senin vereceğin habere ihtiyacımız yok dediler. Mesud Zakafi oğlu Urve ise Hudeyl'in sözünü dinleyiniz. El verirse tutunuz, el vermezse atınız diye nasihat etti. Bunun üzerine Hişam oğlu Haris'le Ümeyye oğlu Safvan Büdeyl'e söyle bakalım demişler. O da Resul-i Ekrem'den işittiğini söylemiş. Urve kalkıp Kureyş reislerine karşı bana emniyetiniz var mı deyince evet senden her bakımdan eminiz demişler. O da bu adam size barışçı ve insaflı bir yol göstermiş. Bırakınız beni bir kere onun yanına gideyim demiş. Onlar da git bakalım demişler. Bunun üzerine Mesud oğlu Urve İslam ordusunun yanına geldi.
Resul-i Ekrem'le görüştü ve söze girişti. Ey Muhammed! Kureyş'in bütün ileri gelenleri tam bir hazırlıkla çıktılar. Seni Mekke'ye koymamak üzere aralarında anlaştılar. Senin yanındaki askerse kuru bir kalabalıktan ibarettir. Yarın hepsi kaçıp seni meydanda yalnız bırakıverirler, dedi. Urve'nin bu sözünden Hazreti Ebubekir'in canı sıkılıp kaşlarını çattı ve biz mi dağılıp da Hazreti Peygamber'i yalnız bırakacağız, diyerek Urve'yi azarladı. Sonra Urve Arap adeti üzere Resul-i Ekrem'in sakalını tutup okşamak istedi. Bu ise saygıya aykırı düştüğü halde Resul-i Ekrem Urve'ye nezaketle muamele ediyordu. Fakat Şube Sakafi oğlu Mughire ki Resul-i Ekrem'in başı ucunda duruyordu, hemen Urve'nin elini itti ve çek elini diyerek amcasına sertçe karşılık verdi. Urve bu kim diye bakınca gördü ki kardeşinin oğlu Mughire'dir ve ey zalim, ben senin döktüğün kan lekesini daha yeni temizledim. Şimdi bu tavır ve davranışın nedir? Dedi. Urve bu şekilde Mughire'yi payladı. Mughire de ona karşılık olarak sert sözler söyledi. Böylece sözü uzattılar ve Hazreti Peygamber'in önünde epeyce atıştılar. Sonra Resul-i Ekrem sırf tavaf için geldiğini ve bir anlaşma yapabileceğini ve eğer Kureyş karşı çıkarsa son ana kadar harp edeceğini söyledi. Kısacası Budeyl ne söylediyse Urve'ye de aynısını söyledi. Urve, ey Muhammed, tutalım ki sen yendin. Arap ırkında senden önce aslını öldürüp bitirmiş kimse var mı? Dedi. Urve bu konuşmalar sırasında ashabın Hazreti Peygamber'in huzurunda tavır ve davranışlarına dikkat edip gördü ki sahabeler pervane gibi Hazreti Peygamber'in başı ucunda dolaşıyorlar ve her ne emretse büyük bir ivedilikle yapıyorlar ve yüzüne güler yüzle bakıp yanında tam bir saygıyla ve alçak sesle söze girişiyorlar ve abdest alırken dökülen damlaları alıp da yüzlerine ve gözlerine sürmek için başına üşüşüyorlar ve bir kılı yere düşecek olsa alıp canı gibi saklamak üzere kapışıyorlar. Sanki Urve'nin dediği gibi Hazreti Peygamber'i bırakıp da dağılacak bir topluluk olmadıklarını hal diliyle bildiriyorlardı. Urve dönüp de Kureyş ordusuna varınca, ''Ey Kureyşliler, ben Kayser'in, Kisra'nın ve Necaşi'nin divanlarını gördüm. Birçok hükümdarla görüştüm. Yemin ederim ki hiçbirinin milletinde Muhammed'e ashabının ettiği hürmet ve bağlılığı görmedim. Kolaylıkla dağılacak bir topluluk değildir,'' diyerek barış yapmalarını istemişti. Bunun üzerine Habiş Araplarının başı olan Huleys, ''Hele ben de bir kere gidip göreyim,'' diyerek kalkıp İslam askerlerinin bulunduğu yere gelmiş, bir de bakmış ki Kabe'ye kurban edilmek üzere birçok develer işaretlenmiş. Ashab "Lebeyk" diye çağrışıyorlar. Hemen dönüp Kureyş'in yanına gelerek "Böyle Allah'ın evini ziyaret için gelmiş olan topluluk nasıl olur da bundan alıkonabilir? Biz gerçi sizinle anlaşmışız. Fakat Beytullah'ı ziyaret edecekleri de engellemek için söz vermiş değiliz," deyivermiştir. Artık ister istemez Kureyş reisleri de barışa razı olmuşlardı. Barış için Arap'ın en iyi hatiplerinden meşhur Amroğlu Süheyl'i göndermişlerdi. Süheyl, İslam ordusuna gelip Resul-i Ekrem'le görüştü ve hemen barış şartlarını konuşmaya başladı. Barış şartlarının konuşulmasında pek çok münakaşa oldu. Sonunda 10 senelik bir barışta karar kılındı. Bu 10 sene içinde her iki tarafta birbirine saldırmayacaktı. Ayrıca Hazreti Peygamberce Müslümanların hemen Mekke'ye girerek Kabe'yi tavaf etmeleri şartı ileri sürüldü. Süheyl ise bu şimdi olamaz. Çünkü Mekke'ye zorla girilmiş olduğu haberi Arap kabileleri içinde yayılır ve bu yüzden Kureyş'in şan ve şöhreti lekelenir. Fakat gelecek sene olabilir deyince say ve tavafın gelecek yıla bırakılması Hazreti Peygamberce kabul edildi. Sonra Süheyl pek ağır bir şart öne sürdü. Şöyle ki sizden biri bize gelirse reddetmeyelim ama bizden size bir adam giderse Müslüman bile olsa kabul etmeyeceksiniz, dedi. Ashab bu sözden öfkelendi. Hiç bu olur şey mi? Bize bir Müslüman geldiği halde onu müşriklerin eline nasıl teslim edelim, dediler. Süheyl ise bu şart kabul edilmedikçe barış yapılamayacağını kesin olarak söyleyince Resul-i Ekrem ister istemez bu şartı da kabul etti. Sahabiler buna şaşarak "Ey Allah'ın Resulü,
bu şartı da yazdıracak mısın dediler. Resul-i Ekrem, evet, bizden onlara gidenleri Allah bizden ırak etsin. Onlardan bize gelenler için de Yüce Allah elbette bir çare yaratır, dedi. Çünkü Medine etrafındaki kabileler de hac ve tavaf niyetiyle gelmiş olsaydılar, orduda Kureyş'in gözünü yıldıracak şekilde bir kalabalık meydana gelmiş olurdu. Fakat onlar korkup birlikte gelmediklerinden, İslam askerleri sayıca az, üstelik hac niyetiyle çıkmış olduklarından harp için tam hazırlıklı değillerdi. Kureyş ise kendi yerlerinde kuvvetli ve harp aletleri tamdı. Mekke yakınlarında bulunan kabileleri de toplamışlardı. İslam ordusuna göre kuvvetleri kat kat fazlaydı. Bu durumda Müslümanların ta Mekke şehrinin kenarına kadar gidip de Kureyş'i hiçe saymaları son derece büyük bir kahramanlıktı. Yine öyle kuvvetli bir düşmana karşı orada uzun uzadıya durmaları bile çok tehlikeli bir hal idi. Bütün bunlardan dolayı Müslümanlara göre her ne şekilde olursa olsun Kureyş'te bir barış yapmak aklın ve hikmetin gereğiydi. Kaldı ki Mekke'de söz Kureyş reislerinde olduğundan muharebe günleri uzadıkça halk da sürüyle onlara uyarak harbeder ve bu yüzden İslam dininin yayılması için iki taraftan pek çok kan dökülmesi lazım gelirdi. Eğer barış olursa iki taraf birbirleriyle serbestçe görüşebilecekti. Resul-i Ekrem'in mucizelerini, güzel tavır ve adetlerini ve İslam dininin iyiliklerini işiterek ve Müslümanların kavuştuğu hürriyeti görerek müşriklerin kimi Müslüman olacak ve kimi İslam dinine meyille Müslümanlar hakkında olan düşmanlıkları azalacak ve o halde Kureyş reisleri yalnız kalacaklardı. Diğer kabilelerse Kureyş'e göre hareket ettiklerinden Kureyş reislerinin kuvvetlerine bu şekilde zayıflık gelince onlar da İslam tarafına meyledecekleri için İslam dini kısa zamanda tabiatıyla bütün Arabistan'a yayılacaktı. Kısacası müşriklerin Müslümanlarla serbestçe görüşebilmeleri İslam dininin az zamanda yayılmasına sebep olacaktı. Her zaman için barış yapmada aranılacak şey ise gelecekte elde edilecek faydaları sağlamaktan ibarettir. Fakat sahabiler bu incelikleri gereği gibi düşünemediklerinden öyle ağır şartların kabulü pek güçlerine gitti. Kaldı ki Resul-i Ekrem Medine'deyken rüyasında ashabıyla birlikte Mekke'ye varıp hac ettiklerini görmüş ve aynı ile olacağını haber vermişti. Sahabeler de rüyanın hemen bu sene gerçekleşeceğini sanmışlardı. Bunun için bu sefer Mekke'ye girip de Kabe'yi tavaf edeceklerinde hiç şüphe etmezlerken öyle ağır şartlarla bir barış yapılıp da Kabe'yi tavaftan bile mahrum olarak geri dönmek kendilerine çok ağır geldi. Az kaldı ki birçoğu itaat dairesinden çıkacaktılar. Hatta Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'e karşı "Sen Allah'ın Resulü değil misin? Bizim dinimiz hak değil mi? Niçin bu zillet ve hakareti kabul ediyoruz?" dedi. Resul-i Ekrem de "Ben Allah'ın Resulüyüm. Fakat ona asi olamam. O benim yardımcımdır" cevabında bulundu. Yine Hazreti Ömer "Ya sen Kabe'ye varıp da tavaf edeceksiniz demedin mi?" deyince Resul-i Ekrem "Evet dedim ama bu sene demedim. Yine diyorum ki Mekke'ye girip say ve tavaf edeceğiz" dedi. Sonunda yukarıda belirtilen barış maddelerine karar verildi. Hazreti Ali barış kağıdını yazmaya memur oldu. Resul-i Ekrem önce "Bismillahirrahmanirrahim yaz" deyince Süheyl "Bu cümleyi tanımam. Öteden beri yazıla geldiği gibi Bismikallahümme yaz" dedi. Sahabeler buna karşı çıkmak istedilerse de sırf kelime üzerindeki bir anlaşmazlık olduğundan ve manaca her iki deyiş arasında fark olmadığı için Resul-i Ekrem Bismikallahümme yaz dedi. Sonra barış yazısının başlığına Muhammed Resulullah diye yazdırdı. Süheyl "Eğer biz senin Resulullah olduğunu kabul etseydik seninle muharebe etmezdik. Onun yerine babanın ismini yaz" dedi. Resul-i Ekrem "Siz yalanlasanız da ben Allah'ın Resulüyüm ama zararı yok. Ey Ali, onu boz da Abdullah'ın oğlu yaz" diye emretti. Hazreti Ali "Ben Resulullah kelimesini bozamam" deyince Resul-i Ekrem onu kendi eliyle bozdu ve Abdullah oğlu Muhammed diye yazıldı. Sonra 10 sene süreyle barış yapıldığı yazıldıktan sonra bu sene Müslümanlar Kabe'yi tavaf etmeksizin geri dönmek ve gelecek sene gelerek Mekke'ye girip tavaf etmek fakat 3 günden fazla durmamak ve o zaman Kureyşliler Mekke'den dışarı çıkmak şartları yazıldı.
Sonra İslam tarafına gelenlerin reddi maddesi kondu. Fakat bu madde Kureyş'e ait olup öteki kabileler bunun dışında bırakıldı. Şöyle ki Kureyş'ten başka kabileler isterlerse Müslümanların himayesine ve isterlerse Kureyş'in himayesine geçmek üzere serbest bırakıldılar. Bu madde kabul edildikten hemen sonra Huza kabilesi kalkıp Müslümanların koruma kanadı altına geçtiklerini ilan ettiler. Bekiroğulları da Kureyş'in himayesine girdiler. Barış kağıdının anlatıldığı üzere yazılması bittikten sonra altına muhacir ve ensarın ulularından ve müşriklerin reislerinden şahit olan kimselerin isimleri yazıldı. O sıradaysa pek acı bir hadise oldu. Süheyl'in oğlu Ebu Cendel İslam'la şereflendiğinden babası onu bağlayıp hapsetmişti. Nasılsa bu sırada kurtulup kaçarak zincirini sürükleyerek ve tekbir getirerek İslam ordusuna çıka geldi. Süheyl onu görünce işte barış şartları gereğince öncelikle sizden reddini isteyeceğim budur dedi. Beri taraftan daha şimdi barışa karar verildi. Bu arada kaçıp kurtulan bu anlaşmanın dışında tutulması lazım gelir. Bundan sonra gelecekler reddolunur denildiyse de Süheyl eğer oğlu kendisine verilmezse anlaşmayı yok sayacağını kesin şekilde belirtince barışın bozulmasından kaçınılarak oğlu Ebu Cendel kendisine verildi. Ve Ebu Cendel'e sabret, yakında Ulu Allah seni bu beladan kurtarır diye teselli verildi. Yine bu sırada Hazreti Osman'ın dönüşü gecikmiş olduğundan öldürülmüş diye bir söz işitildi. Resul-i Ekrem artık muharebe etmedikçe geri dönemeyiz dedi. İşte o zaman biat-ı rıdvan yapıldı. Resul-i Ekrem bir ağaç altında oturdu. Bütün sahabeler gelip ölünceye dek sabır ve sebat ile asla kaçmamak üzere Hazreti Peygamber'e olan bağlılıklarını perçinlediler. Yalnız Kaysoğlu Ceyd devesinin arkasına saklandı ve gelip biat etmedi. Resul-i Ekrem iki elini birbirine bağlayıp Hazreti Osman'ın biatını gıyabında, yani o olmaksızın sanki o biat ediyormuş gibi yerine getirdi. Müslümanların bu biati Kureyş'e korku ve dehşet verdi. Hemen Hazreti Osman'ı İslam ordugahına gönderdiler. Bir taraftan da Süheyl gitti ve barışı ilan etti. Dedikodu da bitti. Resul-i Ekrem kurbanlık devesini kesti ve başını tıraş etti. Bunun üzerine sahabeler de kurbanlarını kestiler. Kimi başlarını tıraş ettiler ve kimi saçlarını kestiler. Gerçi Mekke'ye girip de say ve tavaf edemedikleri için üzüldüler. Ancak o sırada bir rüzgar esip onların saçlarını Kabe'ye götürmekle teselli bulup sevindiler. Hicretten önce İran devleti Roma devletine üstün gelerek Antakya, Şam ve Kudüs taraflarında Hristiyanlığı kaldırıp da müşriklerin bir çeşidi olan Mecusi ayinini yürütmeye kalkışmıştı. Rumlarsa Hristiyan olup Hristiyanlar da kitap sahibi olmalarından ötürü Müslümanlara yakın olduklarından Kureyş müşrikleri İran'ın Rum'a üstün gelmesini haber aldıkları zaman sevinerek Müslümanlara bizim kardeşlerimiz sizin kardeşlerinizi yenmiş, elbette biz de sizi yeneriz demelerinden Müslümanlar üzülmüşlerdi. Bunun üzerine Elif, Lam, Mim, Gulbetur Rum suresi inerek 10 seneye varmadan Rum'un İran'a üstün geleceği yani yeneceği müjdelendiğinden Hz. Ebu Bekir o zaman Kureyş müşriklerine o kadar sevinmeyiniz. 10 seneye varmaz Rum İran'a üstün gelecektir deyince Halefoğlu Übey onu yalanlayarak gel seninle bahse tutuşalım demesiyle Hz. Ebu Bekir de peki diyerek 9 sene içinde Rumlar üstün gelirse Halefoğlu Übey ona 100 deve vermek ve yenmezse Hz. Ebu Bekir ona 100 deve vermek üzere bahse girmişlerdi. Hudeybiye seferi sırasında Rum'un İran'a gereği gibi üstün gelmesi herkesçe duyuldu. Halef oğlu Übey ise Uhud muharebesinde Resul-i Ekrem'in bir darbesiyle belelenip ölmüş olduğundan Hz. Ebu Bekir o develeri Übey'in varislerinden istedi. Onlar da verdi. Hz. Ebu Bekir develeri alıp Resul-i Ekrem'e getirdi. O da onları fakirlere dağıt dedi. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir bu 100 deveyi dağıtarak Müslüman fakirleri doyurdu. Bu sırada Rum'un İran'a üstünlük sağlamasının duyulması bütün müminleri sevindirdi, ferahlattı. Resul-i Ekrem'in Hudeybiye'de kalışı 20 gün kadar sürdü. Yukarıda anlattığımız gibi kurbanları kestikten sonra
ashabıyla beraber Medine'ye döndüler. Gerçi Kabe'yi tavaf etmeksizin geri döndüklerinden dolayı üzgündüler. Ancak yolda yakında büyük fetihlere kavuşacaklarına dair Fetih Suresi indiğinden memnun oldular ve onu okuyarak sağ salim Medine'ye ulaştılar. Aradan çok geçmeden Ebu Basir Sakafi adlı kişi Mekke'de İslam'la şereflendi ve hemen Kureyş'in içinden savuşup Medine'ye geldi. Arkasından 3 gün sonra onu istemek üzere Kureyş tarafından 2 memur gelip anlaşma gereği onu Resul-i Ekrem'den istediler. Resul-i Ekrem de vermek zorunda kaldı. Ebu Basir her ne kadar ben kendimi daha yeni şirk pisliğinden temizlemişken müşriklerin içine nasıl dönebilirim diye sızlanıp durduysa da verilmediği takdirde anlaşmayı bozmuş olacaklarından Resul-i Ekrem, ''Ey Ebu Basir, biz anlaşmamızı bozmayız. Artık sen de biraz sabret. Ulu Allah elbette sana ve senin gibi müşrikler içinde kalan Müslümanlara bir kurtuluş yolu gösterir.'' diyerek çaresiz onu o memurlara teslim etti. Medine'den çıkıp Zulhüleyfe denen yere vardıklarında oturup hurma yerlerken Ebu Basir onlardan birinin kılıcına bakayım nasıldır diyerek kınından çıkarmış ve hemen onu vurup öldürmüş. Diğer arkadaşı kaçıp kurtularak Medine'ye gelip Resul-i Ekrem'e Ebu Basir'den şikayet etti. Daha sonra Ebu Basir de gelip Hazreti Peygamber'in yanına girdi. ''Ey Allah'ın Resulü, sen beni onlara teslim ederek sözünde durdun ama şimdi beni Yüce Allah kurtardı.'' diyerek Medine'de kalmak istedi. Halbuki her ne vakit Kureyş tarafından istense barış şartları gereğince verilmek lazım geleceğinden Resul-i Ekrem onu Medine'de alıkoymadı ve çık istediğin yere git diye kendisine izin verildi. Ebu Basir de Medine'den çıkıp deniz kıyısı tarafına gitti ve Mekke'den Şam'a giden yol üzerinde Ais denen yeri tuttu. Mekke'den Şam'a giden müşriklere saldırıp dururdu. Mekke'de gizli olan Müslümanlar onu işitince hemen takım takım çıkıp Ebu Basir'in yanına toplandılar ve az zamanda 70 kişiye yükseldiler. Kureyşlilerin Şam yolunu kestiler. Mekke'den her ne vakit yolcu çıksa erişip tutarlar ve malını yağma ederlerdi. Ebu Basir beraberindeki topluluğa imam olup namaz kılardı. Fakat Süheyloğlu Ebu Cendel de bir aralık babasının esirliğinden kurtulup kaçarak Ebu Basir'in yanına geldi ve ondan sonra o topluluğa Ebu Cendel imamlık yapar oldu. Ebu Cendel'in kaçışı etraftan duyulunca Gıfar, Eslem ve Cüheyne kabilelerinden ve başka kabilelerden İslam'la şereflenen birçok kimseler onun yanına gelip o topluluğa katıldılar ve kısa zamanda sayıları 300 kişiyi buldu. Mekke'nin Şam yollarını bütün kestiler. Kureyş ise ticaretle geçinen bir kabile olduğundan pek çok sıkıldılar. Hemen Resul-i Ekrem'e elçi gönderip o topluluğu Medine'ye çağırması için Kureyş'ten Medine'ye varanların reddine dair olan şartın barış kağıdından çıkarılmasını ve bundan sonra Kureyş'ten her kim Medine'ye giderse reddedilmemesini rica ettiler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Ebu Basir'le yoldaşlarını çağırmak için Ebu Basir'e mektup gönderdi. Ebu Basir o sırada ağır hastaydı. Mektubun kendisine geldiği zaman son nefese gelmişti. Mektubu eline alıp yüzüne ve gözüne sürerek ruhunu teslim etti. Ebu Cendel onu orada gömdükten sonra o topluluğu alıp Medine'ye geldi ve ondan sonra her taraftan İslam'la şereflenip gelenler çoğaldı.